olmazsa olmaz. Son zamanlarda çok fazla böyle yerlere kaçıyorum. Bilmiyorum, bir huzur arayışı mı ya da hayatın yorması mı diyeyim artık. Çünkü 25 ve 35 yaşları arasında hayatın çok fazla kırılma noktasının olduğu bir dönemler. Evlilik öncesi, geleceğe dair birçok alınması gereken mesleki ve sosyal kararlar. Ve özellikle yapılan bir araştırma da var bu arada. 30 yaşından sonra çok daha fazla insanlar yalnızlaşmaya başlıyor. Çünkü kendilerini tanıdıkları için diğer insanlarla çok fazla anlaşamadıklarını, diğer insanlarla aslında onların o iyi veya kötü, toksik taraflarını gördüğünde kendi kabuklarında yaşamaların çok daha doğru olduğunu düşündükleri bir ruh hallerine giriyorlar. Bir de hayat şartları gereği yalnızlaşıyorlar abi. Onun için kendisiyle vakit geçirmeyi bilen insan önemli. Kendisini tanımayı bilen insan önemli. Bilmem, ben anlatıyorum işte bir şeyler yine. Aa, sincap. Ya eşek sıpasına bak. Hiç korkmuyordu namussuz. Ben çok şanslı bir çocukluk geçirdim. İzmir'in Bergama ilçesinde Kozak Yaylası vardır. Belki bilenleriniz vardır aranızda. Yani şehir hayatını ben ilk üniversitede gördüm. Yani yaşamımın 20 yılı köyde geçti. Çobancılık yaptım. Yani tarımla uğraştık. Ya ben kendimi bildim bileli yani köyde hep ormanın içerisindeyim. Yani hatırladığım ilk anılardan bir tanesi mesela şeydir. Elimde bir sopa, yani 4-5 yaşlarında tarlaya falan önümde inek götürüyorum. Kuzenimle birlikte orada Yüzüklerin Efendisi'nin muhtemelen etkisi olacaktır. Böyle ağaçlardan kılıçlar yapardık ve ben babamın aletlerini kullanaraktan ona böyle uçlarını şekiller verirdim, keskinleştirirdim böyle ve deve dikenleri vardır. Hani bir insanın boyuna kadar uzayabilir. Böyle tarlaları şey yapıyordum işte mesela köyde bir arsanız olduğunda onun etrafını çevirirsiniz. İşte temelleriniz olur veya çit diyelim onlara. İşte onun böyle kafamda şeklini düşünüyordum. İşte oranın bir şeklini çıkartıyordum. İşte burası diyordum. Mesela örneğin babamın arsası Mustafaoğulları Beyliği. Hani böyle isimler koyuyordum. Yanda sallıyorum işte Kadiroğulları var. Böyle birçok arsa veriliyordum ve o arsalarda da hani ilkbahar ve yaz aylarında özellikle Temmuz Ağustos'a doğru deve dikenleri iyice böyle boy atar ve o yaptığımız kılıçla birlikte o arsaları ele geçirmeye gidiyorduk falan. Hani kesiyorduk, biçiyorduk falan. Yani bazen gaza geliyorduk. Dikenlere böyle tekmeler falan atıyorduk. Çok acayip yıllardı ya. Çok şanslı bir çocukluğum oldu cidden. Şimdi size ne göstereceğim? Şurada bir arch goğu var. Goğuk denir herhalde. Uyuk. Belki uyuktur, bilmiyorum. Ben bazen şunu hayal ediyorum abi. Dünya tamamıyla bu şekliyle aynı boyutuyla kalıyor. Ben ama oradaki bir karınca boyutuna küçülüyorum. Ve böyle orada güzel bir evim falan oluyor. Dünya yine kocaman ve büyük. Ve ben orada huzur içerisinde yaşıyorum. Bazen böyle çok güzel spotlar yakaladığımda
Orada öyle bir küçük bir hayal kuruyorum. Ben bu arada konuşurken farklı yeri çekiyormuşum. Şurası. Şura. Bu aralar şunu yapıyorum. Sizin de bu arada yapmanızı tavsiye ederim. Hayatın kırılma noktalarını içeren bir kronolojik hayat çizelgeniz, yaşam ağacınız gibi bir şey. Hatta ben buna doğmadan önce annemin karnından başladım. Hani nasıl bir stresli hamilelik geçirdi? Aileyle ilişkisi nasıldı? Ben nasıl bir bebeklik geçirdim? Onu hatırlayabildiğim kadarıyla da kendi anılarım nasıl? Hani mesela atıyorum 7. yaştayken başınıza bir önemli olay gelmiştir. Ama onun ne kadar önemli olduğunu veya hayatınızda nasıl bir kırılma noktası oluşturduğunu bazen göremiyorsunuz. Ama tüm kırılma noktalarınızı böyle hayat çizelgenizi yazdığını düşünün. Önünüze alıyorsunuz ve şu an bulunduğunuz noktayı çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yani aslında şu an bu hayatta bulunduğunuz noktaya gelmeniz tesadüf değil. Hayatın birçok sosyal, çevresel, kendinizin ve ailenizin birçok faktörünün rol oynadığı acayip bir evrendeki algoritma ve sistem, sizin seçimleriniz, evreniz seçimleri, çevreniz seçimleri falan sizi siz yapan şeyler. Yani şu an ben şu an hayatımın bu döneminde ne yapıyorum diye sorduğunuz bir an geçiriyorsanız ilk bence sormanız gereken soru ben ne yaptım da buraya geldim? Bu soruyu sorduğunuzdaki hikayenizi daha iyi görüyorsunuz ve hikayenin temelini ve ilk başlarını görmek geri kalanını tekrardan yazarken size çok yardımcı oluyor. Oradan bayağı güzel. Bu arada Amerika'da genellikle çok fazla düşen ağaç görebilmeniz mümkün. Bunun sebebi muhtemelen çok yağış aldığı için kökleri çok fazla derinlere ağaçların gidemiyor. Ve bu sebeple çok fazla bir şekilde boya gittiklerinde, gövdeleri ve dalları güçlendiklerinde haliyle kök sağlam olmayınca yıkılabiliyorlar. Hatta 2018 ve 2019 zamanında burada bir çocuk kampında çalışırken çok fazla patronum Brian'la birlikte ormanın içine girip yıkılabilme tehlikesi olan ağaçları falan kesiyorduk. Şurada hatta bir tane bayağı bir büyük bir ağaç yıkılmış. Yani aslında buradan da neyi anlıyoruz? Kök salmak bayağı kıymetli bir şey. Hayatınızı derinleştirmeniz lazım. Ya yine dönüp dolaşıp felsefi konulara bağladım yemin ediyorum. Ben çok fazla yaşamla ilgili derinsel sohbetler yapıyorum kendimle ve çevremle. Yani bu aslında tesadüf değil. Yani 25 ve 35 yaşlar arasında zaten insanın hayatındaki en çok kırılma noktalarının olduğu dönem olduğu için hani bu tarz derinsel sorgulamalar falan yapılması bir bakıma bir yandan da normal. Siz de eğer onlardan birisiyseniz yani merak etmeyin, kafayı yemediniz abi. Bunlar çok normal. Bazı sorular soracaksınız kendinize. Hayatı anlamlandırmaya çalışacaksınız. Kendinizi suçladığınız anlar olacak. Ben ne yapıyorum, ne ediyorum dediğiniz birçok an olacak bu hayatta. Ama yani günün sonunda bir gün hepimiz öleceğiz abi. Anladınız mı? Hayat o kadar güzel, aynı zamanda o kadar kısa ki hayatın güzelliğini fark etmeye başlamanız, kendinizle barışık olmanız ve kendinizi tanımanızla başlıyor. Kendinizle ilişkiniz güzel olduğunda çevreye yönelebiliyorsunuz. İnsanları sevmeye başlıyorsunuz ve bu erdemleri elde etmeye başladığınızda hayatın değeri çok daha fazla artmaya başlıyor. Ve çünkü şunu fark ediyorsunuz. Hayat çok kısa ve ikinci bir tekrar yok bu işin. Ölünce bitiyor. Yani anın tadını çıkartmaya, güzel bir hayat geçirmeye çalışıyorsunuz. Biraz da şanslı olursanız çok güzel bir hayat yolculuğunu paylaşabileceğiniz bir partner bulabiliyorsunuz kendinize. Yani bu da çok güzel bir şey olur. Yani ben şu an o partneri bulamadım. Ama yani bir gün o How I Met Your Mother'daki o Ted karakteri gibi inancım tam. Yani hayatı dolu dolu yaşayacağım. Cidden çok severek ömrümün sonuna kadar birlikte olacağım bir hayat arkadaşımın bir yerlerde şu an olduğunu biliyorum. Umarım iyidir. Yani kendisini tanımıyorum ama umarım hayat onu fena pataklıyordur ki bazı şeyleri öğrensin, pissin birazcık. Çok güzel birlikteliğimiz de o şekilde gerçekleşir. Ben bayağı bir tur attım, bir yürüdüm geldim. Furkan'ı bıraktım burada. Garibim de orada oturuyor bir başına.
Bu arada bu yolda geyikler vardı normalde. Ama arkadaşlara rastlamadık. Ayı yok. Şükür. Normalde ayının olduğu bölgeler var. Hatta emin olmamakla birlikte New York eyaleti değil de sanırım New Jersey eyaleti Amerika'da en çok ayın nüfusunun olduğu bölgelerden birisi olabilir. Öyle bir istatistik bir bilgi görmüştüm. Sallıyor da olabilirim şu an emin değilim ama ya 100.000 kadar bir ayı mıydı neydi? 100.000 ayı da çok fazla. Bizim kargo ötüyor. Abi bu arada hemen bilgiyi kontrol ettim. New Jersey değilmiş, Alaska eyaletiymiş. Yani 100.000'den fazla ve 100.000'e yakın olduğu düşünülüyormuş. Ki Alaska'da zaten çok büyük bir yer zaten. Tek başına çok normal. New Jersey taraflarında 3.000-4.000 siyah ayı varmış. Normalde kahverengi ayılar çok daha tehlikeli. Siyahlar o kadar değil. Evet. Ben de insanlara ayılar hakkında bilgiler veriyordum. Yani New Jersey eyaletinde 4.000'e yakın ayı varmış Furkan Bey. Alaska'da 100.000. Bunu biliyor muydunuz? Çıkıverdik ya. Yolun sonuna geldik. Güzel bir yürüyüş oldu. Tatlı bir yürüyüş oldu. Arada böyle şeyler yapmak lazım. Arada kendimize vakit ayırmamız lazım. We could feel they coming around. Day once a day going out. We've been living here for thousands